Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benim de çok severek tükettiğim çok lezzetli kavrulmuş tel kadayıf ve muhallebi ile yaptığım tatlı tarifim var. Bu tatlıyı yapmak gerçekten çok kolay ama lezzeti muhteşem. Dışında kavrulmuş çıtır çıtır tel kadayıf, içerisinde çok hafif muhallebi ile gerçekten çok lezzetli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak muhallebinin altına ve üstüne koyacağımız tel kadayıfı hazırlıyoruz. Bunun için tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağını fazla kızartmadan sadece eritiyoruz. Tarifimde 200 gram kavrulmuş kadayıf kullandım. Tavanın içerisine kadayıfları koyarken elimle ufalayarak koyuyorum. Böylelikle biraz daha inceltmiş oluyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 200 gram tel kadayıfın hepsini tavanın içerisine koydum. İçerisine 4 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Toz şekeri tamamen eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum. Bu arada ocağımızın altı kısık ateşte. Tel kadayıflarımız zaten kavrulmuştu. Yüksek ateşte kavurursanız yanma olur. Biz de bunu istemiyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine 1 su bardağı ince kıyılmış cevizi koyuyorum. Cevizi de diğer malzemelerle sadece 1 dakika boyunca kavuruyorum. Kadayıflarımızı hazırladık. Soğuması için kenara koyuyoruz. Yayvan bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı unu koyuyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Mısır nişastası da olur, hiç fark etmez. Her ikisi de gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Daha sonra 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Ocağımızın altını hala yakmadık. Sütü koymadan önce kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. İlk olarak sütün bir kısmını koyuyorum. Un ve nişasta pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde 1 litre süt kullandım. İlk önce yarısını koyuyorum, daha sonra diğer yarısını ekliyorum. Tencerenin içerisine kalan sütü de ekliyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirdik. Kaynayıncaya kadar hiç bırakmadan karıştırıyoruz. Aksi halde tencerenizin tabanı yapışabilir. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu muhallebi biraz koyu kıvamda oluyor. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Tabii ki karıştırmayı da bırakmıyoruz. İçerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. 1 dakika boyunca da vanilya ile birlikte pişiriyorum. Muhallebimiz hazır, soğuması için kenara alıyoruz. Bu arada muhallebiyi soğuturken arada bir mutlaka karıştırıyoruz. Böylelikle kabuklanmanın bir kısmını önlemiş oluyoruz.
Sizler de muhallebinizi soğuturken arada bir mutlaka karıştırın. Muhallebiyi soğuması için kenara koyuyoruz. Tatlımızı koyacağımız borcamımızı hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğum tel kadayıfın yarısını taban kısmına döküyorum. Spatula ile şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra elimle bastırarak her tarafın eşit kalınlıkta olmasını sağlıyorum. Bu şekilde tel kadayıflarımızı sıkıştırmış oluyoruz ve dağılmasını engelliyoruz. Muhallebimiz yeterince soğudu. İçerisine bir paket toz krem şantiyi ekliyorum. Mikser yardımıyla bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Üç dakika boyunca muhallebiyi toz krem şanti ile karıştırdım. İçerisine bir paket kremayı ekliyorum. Kremayla birlikte 3 dakika boyunca tekrar karıştıracağım. Muhallebimiz krema ve krem şanti sayesinde ipeksi bir kıvam alacak. Muhallebimizi hazırladık, tel kadayıfların üzerine döküyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Spatula yardımıyla muhallebiyi şöyle bir yayıyorum. Bu aşamada her tarafın eşit kalınlıkta olmasına özen gösterin. Hazırladığım tatlıyı buzdolabına kaldırıyorum. 4-5 saat boyunca tatlımızı buzdolabında dinlendireceğiz. 5 saatin sonunda tatlıyı çıkartıyorum. Kalan tel kadayıfı elimle her tarafa eşit olacak şekilde yayıyorum. Tatlınızı bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz hemen servis edebilirsiniz. Ya da bir gün boyunca buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum tatlıyı bıçak yardımıyla kesiyorum. Bıçağın ağız kısmını her seferinde temizliyorum. Böylelikle diğer kesmiş olduğum bölümlere muhallebi bulaştırmıyorum. Sizlere bir de muhallebili tel kadayıf tatlısının iç dokusunu göstermek istiyorum. Altında ve üstünde çıtır çıtır cevizli tel kadayıf. Arasındaki muhallebi sayesinde gerçekten çok lezzetli oldu. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay. Çocuklarınızın da bayıla bayıla yiyeceği bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz muhallebili tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.